Gecelik kişi başı 16 euro. Direkt böyle şehrin merkezinde zaten. Hava da bugün şansımıza güzel. Arkadaşlar şurada Türk standı var. Lentil soup. Çayımız yok mu ya, çayımız? Ama bildiğin Türk yemekleri bak. Burası da Azeri standı. Dolma 3 euro. Evet, selam dostlar. Şu anda Antalya Havalimanı'ndayım ve yanımda kim var tahmin edin. Günaydın. Şimdi ben bir süredir Türkiye'deydim ve bu sürede işte birazcık para biriktirdim falan ve stok videoları da size paylaştım. Zaten onları da gördünüz. Şimdi Antalya'dan sürpriz bir ülke uçuyorum. Yani sürpriz değil aslında, hatta direkt söyleyeyim, Estonya uçuyorum, Tallinn'e. Birazcık böyle Doğu Avrupa ve Baltık bölgesini gezeceğiz bu sefer ve bu kez Sinem de yanımda. Uyan artık, uyan. Orbit ister misin? Orbit mi? Ne orbiti? Orbit istemem. Hadi bakalım, parmağımı şıklatalım, uçağa gidelim. Ve inişteyiz arkadaşlar. Bir saat falan rötar yedi uçak. İşte şimdi saat 2'ye geliyor. Bir inişe geçeceğiz ama galiba Tallinn şu anda yağmurlu. Şu anda bir şey belli olmuyor ama zaten full kapalı yani. Camın önü falan biraz ıslandı. Muhtemelen yağmurlu. Haber, nasıl bir yolculuk? Ay iyiydi. Bu kadar yakına kadar gerek yok. Nasıl? İnsanların yüzüne giriyoruz. Nasıldı yolculuk? Güzeldi. Normal. Kasma. Normal. Kasma. Nasıldı yolculuk? Güzeldi. Uyudun mu? Efendim? Uyudun mu bol bol? Birazcık uyudum. Çok uyumadım. Öyle yani. İşte bir Tallinn'de de bir hostel tuttuk. Hostele gidince size artık yine haber vereceğim. Bir de bu hostelin fiyatını söyleyeceğim. Hadi bakalım. Evet, günaydın dostlar. Bir sonraki günden selamlar. Dün geldik. Havalimanından 2 numaralı otobüste direkt şehir merkezine geldik. İşte zaten dün odayı gösterdim. Yine oda böyle. Gecelik kişi başı 16 euro. Direkt böyle şehrin merkezinde zaten. Hava da bugün şansımıza güzel. Tallinn'de normalde güzel hava bulmak çok zor. Şimdi size bugün şehri göstereceğim. İşte dediğim gibi dün 2 numaralı otobüsle buraya kadar geldik. Galiba otobüsün fiyatı da 1,5 euro falan da. Direkt kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Ondan sonra buraya geldik, çıktık, yemek yedik. O yüzden size bir şey gösteremedik. Hadi bakalım, şimdi bugün Tallinn'i göstereceğim size. Bir de Estonya'nın tarihinden de bahsedeceğim. Burası çok eski bir ülke değil. Burası 1991'de Sovyetlerden bağımsız ilan etmiş bir ülke. O yüzden hem güzel tarihini dinleyelim hem de size gezilecek yerlerini göstereyim. Hadi bakalım. Sinem de benimle beraber bu arada. Çıkarayım. Hadi bakalım. Ocak açık mı? Hı hı. Evet, şimdi milattan önce kalan asansör geliyor. Ama çok iyi. Kendiniz açıyorsunuz kapıyı. Aynen, açıl. Ölmeden. Abi vallahi Allah'a emanet bu asansör ya. Bak böyle bunları kapatıyorsun, kapatmazsan çalışmıyor bak şimdi. 1. Abi çok hızlı ya. Bir an böyle Aynen, aşağı düşüyorsun gibi. Puf düşüyorsun. Biraz sert bir asansör. Bunu da kapat, çağıranlara gitsin asansör. Bunları kapatmayınca hareket etmiyor. Doğru. Zaten yapıyor böyle. Aha. Çıkınca lütfen kapat. Bak, kaldığımız yerin ismi Viru Backpackers Hostel. 3. kattan itibaren onların dediğim gibi özel odada kişi başı 16 euroya geliyor gecelik. Kaldığımız yerde böyle. Buradan
çıkıyorsun. Direkt abi buranın merkez caddesinin ortasında yani kaldığımız yer. Ve hava çok Bayağı iyi. güzel. Aynen hava çok iyi şu an. Hiç beklemediğim böyle hava. Bak böyle. Şurada zaten ana cadde burası. İstiklal gibi düşünün. Türkiye'deki aynı mantık. Bak böyle hediyelikçiye geldik. Bu magnetler 4 euro böyle. Bunlar en güzelleri. Şunlar var, bunlar 1 euro. Bunlardan birini alacağız ya. Aa, çok güzel kaleler. Ne kadar onlar? 7 euro. 7 euro. Normal. Anahtarlıklar 4,5 euro, 4 euro falan değişiyor. Şu hediyelik bardaklar da hepsi her yerde var. Bunlar da 3 euro falan. Şöyle bir magnet aldım. 1 euro arkadaşlar. Böyle Tallinn, Estonya yazıyor. Ya güzel yani ama iyice gezin çünkü bir önceki hediyelikçide fiyatlar böyle bir 5-6 euro bazındaydı bir magnet için. Hiç boşu boşuna kazıklanmayın yani 5-6 euro az para değil. Onun yerine gelin böyle birazcık daha gezin, daha güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Bak burası da böyle şehrin meydanlarından birisi. Böyle eski eski evler. Bak servis yapan ablanın kıyafetine bak. Böyle yerel kıyafetle servis yapıyor. Tatlı yer ya. Bu meydanda da arkadaşlar bak şu gördüğünüz bina eski Town Hall yani eski belediye binası. Tallinn'in eski belediye binası. Bak burada da böyle bir şeyler satıyorlar. İkram ediyorlar hatta. Ne acaba bu? Ha böyle cevizimsi bir şey. Ne ki o? Bak böyle bir şeyler yapıyorlar burada. Haluatteko te yhden? Mitä? Sais kolme halvemmalla? Şurada arkadaşlar sattıkları tatlı bademmiş. Böyle dövüyorlar bir tane kazanın içinde. Ondan sonra onu bir şekilde şekerli hale getiriyorlar. Sonra satıyorlar. İlk defa gördüm. Tuzlu badem de vereyim dedi. Yok dedim bizde ondan var biliyoruz onu dedim. Gerek kalmadı. Onların özel Ha? yemeği mi acaba böyle tatlı badem? Yani yöresel bir şeydir muhtemelen. Mantıklı. Aa bak burada hediyelikçi var. Buradaki bu eski belediye binasının da önünde arkadaşlar pazar açmışlar. Böyle. Zaten Gönen'de pazar bu arada. Muhtemelen hafta sonları etkinlik amaçlı buraları böyle açıyorlar. Her şeyde var yani burada böyle. Bakalım takım akı da var. Bu bina da çok güzel ya. Birazdan bununla ilgili de bilgi vereceğim. Bak şurada da ejderhalar var. Saati de var şurada. Havalı ya. Bak burada bir yemek yapıyorlar böyle. Бесплатно. Да. Каждому уборщику. Aa burası böyle Ukrayna'ya destek amaçlı arkadaşlar. Bak bunların hepsi böyle Ukrayna'ya destek. Hep donation yani bağış amaçlı.
Arkadaşlar bu etkinliği şimdi anladık. Böyle Estonya'da yaşayan göçmen grupları birleşip böyle bir etkinlik yapmış. Yani atıyorum az önce şarkı söyleyen abla Kazak'tı. Zaten işte gidiyorum kelimesi vardı. Dombura falan vardı. Şarkı domburam domburam diye geziyordu. Buradaki böyle bütün tezgahlar da birbirlerinin tezgahları. Yani atıyorum bir tezgah Estonya'daki yaşayan Kazakların. Mesela bak burası Ukraynalıların. Bak böyle bu da Ukrayna'da batırılan gemi. Böyle el işareti yapan Ukrayna askeriyle beraber posteri var. Bunlar hep orduya böyle donation yani bağış olacak. Az önce konser verenler de Kazaklardı işte. Bak böyle bu da belediye binası. Eski belediye binası bu da. Burası arkadaşlar 1404 yılında yapımı bitiyor binanın. Yani aslında bayağı eski, 600 yıllık bir bina. Burası İskandinavya'daki en eski belediye binası. Bundan daha eski bir belediye binası yok İskandinavya'da. Şu kulesi de arkadaşlar 64. Şunun kulesi de arkadaşlar 64 metre yüksekliğinde. Onun kulesinde de bir tane tuvalet var. O tuvalette dünyanın en yüksek tavanlı tuvaletiymiş. Yine böyle saçma ilginç bilgi daha vereyim. Böyle meydan çok güzel. Sinem Hanım bizi çağırıyor. Bakalım ne gördü. Salıncağa mı binmek istiyordun? Doldu. Doldu mu? Hadi bin. Birazdan bekleriz, binersin. Ama gerçekten çok tatlı gözüküyor. Aynen masal gibi. Masallardaki gibi mi? Neden öyle? Bu çatı evlerin çatısından doğuyor böyle daha çok. Çatıları nasıl böyle? Üçgen mi? Üçgen evet. Çocukken çizdiğimiz gibi. Evleri aynı öyle. Arkadaşlar şurada Türk standı var. Lentil soup. Çayımız yok mu ya, çayımız? Ama bildiğin Türk yemekleri bak. Lokum var. Burası da Azeri standı. Güzel. Güzel şeyler var ha. Türkiye'nin sırları. Bak Türk kahvesi yapıyorlar kumda. Evet. Ne kadar? Baklava 2 euro. Dolma 3 euro.
Hayır, birer tane verecek. Tamam, içinde birer tane. Türk kahvesi 3 euro. Arkadaşlar çay bedava. Sinem, çay bedava. bedava gel. Çay içeceğiz. Aa, içelim. Bedava çay. Bak böyle çay veriyorlar ya harbiden. Her şey var. Çiğ köfte değil o, içli köfte. Merhaba. Sağ olun, kolay gelsin. Çay alabilir miyiz acaba? Çok sağ olun. Bak böyle kumda kahve. Tamam. Al bakalım. Yok sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun, kolay gelsin. Abi bedava çay da bulduk. Dikkat et. Gel. Nazdır abi, şerefe. Abi bildiğin çay ya bu. Çok iyi oldu. Bir daha ne zaman içeriz bilmiyorum. Evet arkadaşlar, burası da St. Nicholas Kilisesi. Yine böyle efsanevi kiliselerinden birisi Avrupa'nın abi. Zırt pırt kilise geziyoruz. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Burası ta 13. yüzyıldan kalma bir kilise. İçinde müzesi var. Bir de konser salonu gibi ufak bir konser salonu da var. Bu bina arkadaşlar günümüze kadar geliyor ama 2. Dünya Savaşı sırasında bildiğiniz gibi Almanlar önce buradan geçiyor. Ta Sovyetlerin Moskova'nın sınırlarına kadar geliyor. Ondan sonra geri dönerlerken Ruslar tarafından bu bina bombalanıyor arkadaşlar. Bombalandığı için o dönem büyük hasar alıyor. Ama şu anda tadilat sayesinde iyi durumda. Yani şu anda 800 yıllık bir bina. İçeriye girmeyeceğiz müze ücretli olduğu için. Bu kameraya konuşma konsepti de iyi oldu yani. Sağ ol Sinem. Rica ederim. Baksana şuna. Futuristik bir resim yapmış böyle gelecekle alakalı. Wow. Ama Tallinn'in, bak bunlar Tallinn'in sokakları arkadaşlar. Çok Bak böyle iyiymiş. robot at gidiyor. Uçan zeppelin var robottan. Sonra bak burada şey var. Bu da Az önceki sanki belediye eski. binası. Az önce gittik ya. Evet. Önündeydik orası. Ama bu daha çok sanki eski zamanlardan bu da gelecek. Aynen. Bence de öyle. Evet kankiler, burası da Alexander Nevski Katedrali. Burayı böyle 1894 ile 1900 yılları arasında, o zamanlar Rus İmparatorluğu var. O zaman gelip Estonya'yı işgal etmiş. O dönemde de arkadaşlar burayı böyle yapmış. Yani burası neredeyse 130 yıllık bir bina. Buranın da böyle 11 tane çanı var ve her biri 16 ton ağırlığında. 5 tane de kubbesi var zaten böyle gördüğünüz gibi. Bir de bak şöyle, şu kubbelerin üzerinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Haçların altında yarım hilaller var. Yani böyle çapa gibi duruyor bu 3 tane haçta. Onun böyle bir tane teori var. Teoriye göre bu yapıldığı zaman Hristiyanların Müslümanları ezdiği, yani savaşı kazandığına atıf olarak bunu yapmışlar. Ama ondan sonra araştırmalarda ortaya çıkmış ki bu böyle haçların altındaki yarım hilaller aslında Müslümanlığa değil putperestliğe karşı yapılmış semboller. Yani böyle anlamı olan güzel bir kilise burası da. Şu anda açık mı bilmiyorum ama gerçekten görkemli bir bina. Bembeyaz böyle, zaten belli böyle Rus mimarisi olduğu da ben Rusum diye bağırıyor.
Bir de bu binanın yanında böyle eski surlar da var. Bayağı güzel duruyor yani. Ne diyorsun Estonya hakkında? Tallinn hakkında? Beklediğimden daha güzelmiş. Vallahi ama. Evet. Bence de işte öyle. zaten ilk gün otobüsten çıktığımızda yağmurluydu, pek bir şey göremedik. Bu eski şehri de gezmedik. Sanki beğenmeyeceğiz gibi düşündük ama yok. Bugün de Güzel, hava değil mi? çok açık. Çok beğendim. Gayet güzel. Masallı bir yer. Masallı bir yer ha? Evet, bir de farklı bir şehir ya. İşte bizim oralarda Türkiye'de falan böyle şeyler göremezsin. Bulgaristan'da var mı? Bulgaristan'da da yok böyle katedraller. İşte katedraller var ama bu tür mesela bunun gibi tam masallı bir kale gibi düzenli şeyler yok. Sokakları da çok tatlı. Beğendim. Mutluyum burada geldim. İyi bari. Masallı şehir böyle. Evet ve Sant Katarina pasajına geldik. Hadi bakalım gelin gidelim. Böyle bu pasajda sağlı solu dükkanlar var. Bir de bak burada gördüğünüz gibi böyle üzerinde kemer kemer çatılar var arkadaşlar. Ne güzel gözüküyor ya, değil mi? Evet. Bak böyle üzerine çatılar var böyle. Kolon gibi çatılar yapmışlar. İlginç ama. Burası böyle bir pasaj işte. Sağlı sollu dükkanlar olduğu için pasaj demişler. Burada cam işliyorlar. İlginç yani. Burada bir park. Bu Saint Katarina pasajında arkadaşlar hala el sanatçıları var. Böyle orta çağda yapıldığı şekilde hala burada. Hala bu sanat eserlerini yapıyorlar ve burada da satıyorlar. Bak burada böyle tarihi büyük sütunlar var. Buraya böyle koymuşlar. Çok da güzel duruyor. Bak işte bu bahsettiğim sanatçılar, bak mesela burada böyle çamurdan sanatlar yapıyor anladığım kadarıyla abimizin biri ya da ablamızın biri. Ha bak bu kolonlarla alakalı bilgi de var burada. Bunlar tombstones yani mezar taşlarıymış arkadaşlar. Vay anasına. Bak Tuntmatu ışık 1468 mesela 9. sıradaki kaya 1468'de ölen birininmiş. Bu en soldaki de 1381'de ölen bir abimizin. Bak 1381'de ölen birinin mezar taşı hala burada ve burada duruyor böyle. Bir de arkadaşlar şimdi size Estonya ile alakalı genel bilgi de vereyim. Burası 1.3 milyon nüfusu olan bir Baltık devleti. Komşuları da Letonya, Rusya, kuzeyde Finlandiya körfezi var. O kadar. Yani aslında iki tane komşusu olan bir ülke. Ama denizle beraber Finlandiya burayı ayırıyor. Onun dışında buranın şu anda kişi başına düşen geliri yıllık yaklaşık olarak 20.000 dolar. Yani Türkiye'den bir tık daha önde. Bu da artık yani bizim salaklığımız bence. Çünkü burası 1991'de Sovyetlerden ayrılan bir ülke. 1990'da ya 91'de Sovyetlerden ayrıldığında neredeyse açlık sınırındayken ve çok ciddi ekonomik krizler geçiriyorken şu anda bence Türkiye'den daha pahalı ve daha zengin bir ülke. Özellikle fiyatlar daha pahalı. Ben mesela 2015'te bir tane yazı okumuştum. O yazıda buranın yani Estonya'nın Türkiye'den daha ucuz olduğu yazıyordu ama şu anda bence çok daha pahalı. Buranın yüz ölçümü de arkadaşlar 45.000 kilometrekare, yani Türkiye'nin yaklaşık olarak 18'de biri falan, yani bayağı ufak. Yani bizim sadece bir tane ilimiz gibi bir boyutu var buranın, bayağı ufak bir yer. Nüfusunun da %68'ini Estonyalılar oluşturuyor, %25'de Ruslar oluşturuyor arkadaşlar. Yani burada Ruslar ciddi bir azınlıkta. O yüzden de ilk Ukrayna Savaşı başladığı zaman da burada falan özellikle Baltık devletlerine çok ciddi bir korku hakim olmuş. Çünkü onlar artık Rusların gelip tekrardan buraları işgal edeceğini düşünmüş.
bu %25'lik Rus nüfus da aslında Rusya'nın hak talep ederkenki en büyük kozu. Yani ben diyor buradaki Rus nüfusunu korumaya geliyorum diye işgal etme şansı doğabilirmiş. Ama burası bir NATO ülkesi olduğu için tabii ki Ruslar böyle bir şey kalkışamadılar. Bir de arkadaşlar burası Sovyetlerden ilk bağımsızlığını elde eden ülkelerden birisi. Ve Rusya Federasyonu da buradaki ayaklanmalar başladığı zaman 1990 ve 91'deki ekonomik krizle beraber burada bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Çünkü Rus ordusu artık buradaki yavaş yavaş başlayan isyanlarını da baş edemedi. Burası 2004 yılında hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya katıldı. O yüzden de şu anda burada hani ciddi anlamda bir refah seviyesi başlamış durumda. Ama hani tam Avrupalaşabildiğini söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Bir de arkadaşlar ilginç bir şekilde Estonya Avrupa'da en çok ateist nüfusun olduğu ülkelerden birisi. Yaklaşık olarak ülkenin %60'ı ile 75'i arasının herhangi bir dine inancı bulunmuyor. Ve ülkenin sadece %16'sı benim bir dini inancım var diyor. Ve geriye kalan da dini ya belirsiz ya da kayıt dışı. Yani siz düşünün bu ülkedeki 4 kişiden 3'ü ya da 3 kişiden ikisi herhangi bir tanrının varlığına inanmıyor. Şimdi Estonya genel olarak böyle. Genel bilgiler de bu şekilde. Bence tatlı bir ülke. Özellikle tarihi dokusunu da bir şekilde korumuş. Bence bu 2. Dünya Savaşı'na falan şehir merkezi çok yıkılmamış. Bir de zaten hem Riga'nın hem Tallinn'in hem de Vilnius'un üçünün de arkadaşlar yani 3 Baltık devletinin de başkenti şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde. Yani yine hem ödenek alıyor UNESCO'dan hem de bir şekilde korunuyor yani buralar. Çok ciddi şekilde yasalar falan var. Bence o yüzden şehirde gayet tatlı durumda. Yani o tarihi dokusunu hissediyorsun. Mesela Almanya'da böyle değildi. Almanya'da yürürken yani onların tekrardan savaştan sonra yapıldığını bir şekilde anlıyordun. Ama bence böyle çok daha iyi durumda. Böyle tatlı bir yer yani. Bir de arkadaşlar size Tallinn'de bir başka nokta daha göstermek istiyorum. Bunlar böyle 3 kız kardeş evleri olarak geçiyor. Bunlar bu şehrin sembollerinden birisi. Bakın şimdi size göstereyim. Bunların da olayı şu. Bunların tarihi ta 1362 yılına kadar gidiyor. Ve bu 3 tane evin birbiriyle bağlantısı içeriden arkadaşlar. Bak bu 3 ev böyle kız kardeşler. 3 kız kardeşler diye geçiyor. 1, 2, 3. Farkındaysanız bu evin kapısı bile yok. Yani içeriden birbirine bağlı evler bunlar. Böyle. Bu da sembollerinden birisi. İlginç ya. Ama gerçekten ben Tallinn sokaklarını sevdim bu arada. Bak yine böyle. Özellikle şehrin surları çok iyi korunmuş. Yani bence bir şehrin surlarının korunması o şehre çok güzel bir tarihi silüet kazandırıyor. Baksanıza şu güzelliğe ya. Hemen şurada da böyle bunker yazıyor. Bu da böyle artık beton korunaklar var ya onlardan. Muhtemelen ta 2. Dünya Savaşı döneminden falan kalmış. Böyle yani. Abi çok yeşil bir şehir ya burası. Ve gerçekten dediğim gibi Estonya'nın böyle son 20-30 yılda bu kadar gelişmesi etkileyici. Çünkü eskiden yani komünizmin altındaydı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası olarak eziliyordu yani zamanında. İşte şu anda Avrupalaşmaya çalışıyor. 2004'te Avrupa Birliği'ne girmiş. Tabii ki Batı Avrupa ülkesi kadar zengin değil ama en azından belli bir yol almış yani. Bence bu da özel bir şey. Onlar için tebrik etmek lazım. Güzel yani. Baksanıza böyle. Normal yaşantı devam ediyor. Sen ne yapıyorsun? Bir armut daha verir misin? Ne istiyorsun? Armut. Armut. Onlar yenir mi? Yenir. Tut. Bak orada sanki de daha. Bak bu. Bu çok ufak. Bunun neyini yiyeceksin? Ay. Oh. Dur dur. Dur. Tut. Bakalım. Bunların neyini yiyeceksin sen? Sizde de böyle mi oluyor Bulgaristan'da? Bizde bu kadar ufak olmuyor. Ufak da. Oo, iyiymiş Ne ha. güzel. Vay anasına. Tut bu da senin. Bunu da ben yiyeyim. Bu biraz yeşil bak ama bu kadar sarı olduğu zaman. O çok iyiymiş ya. İşte yabani armut olduğu için bu kadar küçük. Bir de armut. İyi buldun ha. Boğuyorum ben böyle şey. Nerede çeşme var? Ne yapacağız onun çeşmeyi? Su içelim. Ha, su mu içelim? Tamam hadi. Güzel bir su akar.
Aa yokmuş. Çeşme sandım. Neyi çeşme sandın? Buradaki. Şapşık bunker bu, bunker. Savaş şeyi bu. Onu biraz daha uzaktan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunker şeyi, savaş şeyini gelip çeşme diye bize kakalıyor. Şimdi arkadaşlar hava kararıyor. Size bir de son bir yeri daha göstermek istiyorum Estonya'da. Burası Tallinn Line Hall diye geçiyor. Galiba burası anladığım kadarıyla komünist dönemde farklı amaçlarla kullanılan bir binaydı. Tam detaylarını bilmiyorum. Bak kamerayı çeviriyorum. Çok ilginç bina zaten. Bak komünist böyle. Belli oluyor zaten komünist mimari. Bak böyle yüksek yüksek geniş merdivenler. Görkemli bir şey yapmışlar. Artık denize çok yakınız. Birazdan size yukarıdan denizi de göstereceğim eğer görebilirsek. Hadi bakalım gidip denizde de görelim. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Tam bir terk edilmiş böyle Sovyet binası abi ya. Şimdi buradan denizi göreceğiz. Sinem önden çıktı. Gel. Oo, Baltık Denizi. Aynen. Bak şurada gördüğünüz evlerin hepsi böyle yeni evler. Hepsi böyle sürdürülebilir son teknoloji evler. Manzara çok güzel ya. O TV kulesi galiba. Aha, televizyon kulesi evet şu ileride var. Bir de yarın şu büyük gemilerden biriyle dostlar Helsinki'ye kadar geçeceğiz. Yani yarın Helsinki'deyiz. Ama burası harbiden çok güzel ya. Böyle ilginç bina. Helikopter pisti bile var yani. Baksana. Şurada helikopter pisti var. Tam bir terk edilmiş şey işte. Komünist bina. Ne diyorsun komünist binalarla alakalı? Yani her yerde aynı var. Hiç kimse onları tadilat yapmıyor. Tadilat yapmıyorlar mı? Ne olacak? Öyle kalmış sanki işte hiç kimse yok gibi. Hiç kimse yok gibi. GTI. Hayalet. Aynen GTI'ındaki bir oyun gibi. Bana öyle gözüküyor. Neydeki bir oyun gibi? GTI oyunu biliyor musun? GTI bilmiyorum. Bir tane adam var. Aha. İşte biniyor arabalara, sonra çıkıyor GTI. Bilmiyorum. Nasıl biliyorsun kesin de. Neyse onun gibi mi yani? Evet bir terk edilmiş bir Tamam. oyun. Bak bir tane feribot geldi buraya. İşte bu Sanki koca insan yok. koca gemilerle de yarın gideceğiz inşallah. Ama hiçbir fikrim yok abi nasıl şey olacak yani. Hani nasıl ayarlayacağız. Çünkü en ucuz bileti almaya çalışacağım ama internetten alabiliyorum. Bilmiyorum yani bakacağız duruma göre. Bak şurada böyle terk edilmiş duruyor her yer. Evet dostlar, Estonya Tallinn videosu da bu kadardı. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Yine böyle bayağı bir emek harcadık. Gezdik, dolaştık, para harcadık, bir şeyler yaptık, size anlatmaya çalıştık, vaktimizi harcadık. Lütfen beğenip abone olun. Katıl butonu aktif. Lütfen abone olun. Abone olun, beğenin. Başka? Katıl butonu. Yorum atın. Yorum atın. Başka? Başka ben hep atıyorum. Siz de atın. Siz de atın. Öyle yani hadi lütfen. Şimdi yarın Helsinki'ye yola çıkacağız buradan. Yani Finlandiya'ya, yeni bir ülke, yeni bir şehir, o yüzden heyecanlıyız. Hadi sizleri öpüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Adios. Bir de belki yorum atıp bir gün siz de Ege Sukay'la gezersiniz. Doğru. Sen yorum ata ben de gezmeye mi başladın? Doğru. Hadi bay bay.